Buradaki deklaratiften kastımız ne? Ondan biraz bahsedeyim önce. Çok saçma sapan bir şey anlatıyorum yine ya. Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu fikre daha doğrusu vesile olan şey ise Eren Bali'nin duyurmuş olduğu girişimi aslında, yeni girişimi. Monogram AI adında bir uygulama bu. Tabii ki yapay zeka ile ilgili direkt bir uygulama. Kim insan beğenmiş, kimisi beğenmemiş. İşte teknik insanların çeşitli yorumları var falan. Ben direkt konuyla ilgili değil, daha çok konunun teknik tarafı ile ilgili birkaç şey anlatmak istiyorum. Eğer hoşunuza da giderse kod yazıp, implementasyon yapıp bu işin nasıl olduğuna daha yakından da bakabiliriz. Şu anda bilmiyorum insanlar bu tip şeylerle ne kadar uğraşıyor, ne kadar ilgisini çekiyor. Artık içerik üretmenin şöyle bir garip tarafı oldu. Siz sabaha kadar anlatıyorsunuz. İnsanlar bir prompt yazıp sizin o anlattığınız şeyi direkt uygulamalı olarak görebiliyorlar. Dolayısıyla işin tekniği, kaputun altındaki hikaye ne kadar önemli açıkçası emin değilim ama ben kendi misyonum gereği bunu anlatma ihtiyacı bunu anlatma ihtiyacı duydum. Konuyla ilgili Fatih Kadir Akın da bir entry paylaşmış. Daha doğrusu geçmişte yazmış olduğu, ne zaman yazmış? 2025 Mayıs ayında yazmış olduğu bir yazıyı paylaştı. Onu görünce de şu direkt kafamda oluştu. Yani bizim tarzımızdaki insanlar, yani nasıl söyleyeyim, uğraşmadığı şey kalmamış artık adamın. İşte frontend tarafında olabilir, backend tarafında olabilir. Elini kirletmediği yer çok az. Yolu muhakkak deklaratif UI tarafından geçiyor bir şekilde. Çünkü şeyi görüyorsunuz. Her seferinde UI oluştururken oraya o text box gelecek. Soluna bir tane düğme gelecek. İşte layout 3 sütunlu olacak, 2 sütunlu olacak gibi bir sürü kalıp var. Ve biz bunu her seferinde yeniden implement ediyoruz. Buna aslında gerek yok. Biz bunu deklaratif bir şekilde bir yerden tarif edip, işte bir JSON olabilir bu, bir XML olabilir. Biz bunu tarif edip dinamik olarak runtime'da ya da server side'da fark etmez ne olduğu. Ben bu UI'yi generate edebilirim aslında. Temel hikaye bu. Tabii bu yazıyı görünce ya dedim, ben zaten bu işlerle çok uzun zamandır uğraşıyorum. Yani şöyle söyleyebilirim size. 15 yıl önce de aynı şeylerle uğraşıyorduk desem herhalde çok abartmış olmam. Çünkü işte hayatımıza Bootstrap girdi diyelim. İlk design sistem mi demek lazım ona bilmiyorum. İlk şeylerden ne derler? Düğmeler belli, tablolar belli, bilmem neler belli. Herhangi bir kullanıcıya ben bu Bootstrap komponentleriyle UI nasıl tasarlatırım derdi ta o zamanlara dayanıyor benim için. Hatta evveliyatında Windows Form zamanında da böyle hikayeler vardı. Neyse, çok o taraflara girmeyeyim. Geldiğimiz noktada işin içinde tabii biliyorsunuz AI girdi. AI'nin olmadığı yer yok. Fakat biz AI ile beraber bu deklaratif olarak, yani biz AI'ye bir şey söyleyeceğiz. AI bize öyle bir cevap verecek ki aldığımız bu cevapla biz ekrana bir UI çizeceğiz meselesini ilk başlarda şöyle yapıyorduk. Biraz dağınık mı başladım emin değilim. Neyse, biraz konuşayım, içimdekileri atayım. Sonra süzüle bir noktaya gelir. Direkt kaydı başlatınca da hazırlık yapmadan böyle oluyor birazcık. Şimdi biz şöyle yapıyorduk. Hatta benim Instagram'da, yanlış hatırlamıyorsam, bayağı bir zaman önce lokalde yaptığım bir denemem vardı. Şunu yapıyordum. Bir prompt yazıyorum. Diyorum ki bana işte şöyle bir URL var. Bu URL'e gidip oradaki JSON dosyasını alıp JSON'ın şeması şuna benziyor, bir tablonun içinde göstermek istiyorum. AI da bana bir başlık, klasik giriş metni yazıyor. Arada Markdown'un içindeki işte backticklerin arasına kodu koyuyor. Altında tekrar bir açıklama, belki tekrar bir kod parçası falan. Ben de derken yani öyle yapılıyordu. Extract ediyorum. Yani o prompt'un bana vermiş olduğu AI'nin cevabın içinden o kod parçalarını alıyorum. Çeşitli filtrelerden geçiriyorsun falan. Alıyorsun o kodu. Execute edip ekranda bir düğme göstermeye çalışıyorsun. Bir işte JavaScript fetch yapıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun falan filan. Oralar detay. Tabii bu işi böyle yapınca bunun çeşitli şeyleri oluyor. Sorunlar oluyor. Bir kere extract etmek çok zor. Bir de yapay zekanın size nokta atışı istediğiniz şeyi vermesi çok zor oluyor. Dolayısıyla iş yapay zekanın tasarımı yapmasınla, çünkü şey de yapay zeka karar veriyor. Siz diyorsunuz ki bana Tailwind ile bir komponent ver. Bana Bootstrap ile bir komponent ver. Bana işte Ant Design'la ver ya da bana Pure JavaScript, Pure CSS'te bir komponent ver diyorsunuz. Dolayısıyla bizim kod tarafımız bilmiyor aslında. Tasarımı bilmiyor. Tamamen AI'nin uydurduğu tasarım.
Bir süre sonra tabii bu iş daha farklı bir noktaya gitti. Biraz sonra ona geleceğim. Şurada açmıştım. FormKit geldi aklıma direkt. Hiç bu konuya uzak olan insanların anlaması açısından göstereceğim bunu. Şimdi mesela FormKit gibi kütüphaneler biliyorsunuz bizim front-end dünyasının %98'i muhtemelen form tasarlamaktır. Bu arada aklıma şey geldi, onu da söyleyeyim. Fatih dediğim için. Fatih Kadir Akın ile Uğur abi, unuttum soyadını, Öz Yılmaz'dı galiba Uğur abinin soyadı. Vigo'nun bir podcast serisine başladılar yeni. Eskiden de zaten yapıyorlardı. Meraklısına bunu da tavsiye ederim. Açıklamalar kısmına da linkini bırakırım muhakkak. Özellikle ilk 2 bölümde hikaye tarafı bayağı enteresan, güzel. İlgisi olan insanlar için anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi mesela FormKit dedik. Şöyle bir kullanım şekli var bunun. Bilmeyenler için FormKit Vue ya da React olması lazım. Sonradan eklediler. Kullanarak size formlar oluşturmanıza olanak sağlayan bir kütüphane aslında. İçinde validasyonu var, işte inputları var, ıvır zıvır. Şöyle yapabiliyorsunuz. Bir JSON veriyorsunuz. Bunun kendi şeması var. Burada diyorsunuz ki kardeşim sen password'sün. Label'ın password. Hatta şurası dinamik çalışıyor mu? Yok, çalışmıyormuş. İşte help'in şu, validasyonun bu diye böyle yukarıdan aşağı yazıyorsunuz. Deklaratif bir şekilde yazdığınız şeyin JSON'ı alıyor FormKit kütüphanesi. Sağ tarafta görmüş olduğunuz render edilmiş haline getiriyor. Ben kendi adıma bu tarz bir sürü ekran yaptım diyebilirim size. Diyeceksiniz ki böyle bir şeye neden ihtiyaç var? Aslında cevabı çok basit. Kod yazmasını bilmeyen insanlara bu şekilde UI tasarlatabiliyorsunuz. En büyük şey bu. Amaç bu. Dolayısıyla siz bu şemayı bir database'e sakladığınız zaman kullanıcı bu şemayı istediği gibi değiştirebiliyor. Tabii bu şema olmak zorunda değil. Bu şemayı siz drag drop ya da çeşitli çeşitli şekillerde kullanıcılara daha görsel olarak sunuyorsunuz. Kullanıcılar tasarım yapıyor ekranda. O tasarımın çıktısı bir JSON oluyor. Bu JSON'ı siz saklıyorsunuz. Sakladığınız JSON'da sonradan asıl kullanacak olan kullanıcının önüne getirirken ekrana render ediyorsunuz ve konu kapanıyor. Şimdi geldiğimiz noktada şuraya geldik biz. Zaten ben AI'ya bir şey söylediğimde AI bunu biliyor. Bu arada ben şuna inanıyorum. Henüz biz tam olarak AI'yı nasıl kullanacağımızı öğrenemedik. En azından hissiyatım o şekilde. Bazı durumlarda, özellikle bu anlatacağım hikayedeki durumda AI'yı, LLM'i daha doğrusu çok büyük bir fonksiyon gibi hayal edebiliriz. Dolayısıyla biz fonksiyona bir parametre verdiğimizde bu öyle bir fonksiyon ki bize bir şekilde bu çıktı geriye üretebilen bir fonksiyon. Dolayısıyla JSON render gibi aletler hayatımıza girmeye başladı. Şimdi konuyu ben aslında JSON render özeline indirgemek istemiyorum. Ben daha çok konsepti anlatmak istiyorum şundan dolayı. Çünkü bugün JSON render olur, yarın başka bir şey olur. Öbür gün siz kendiniz bunu implement etmek istersiniz. Burada biz AI ile stabil bir şekilde, düzgün bir şekilde konuşabilmemiz için AI'ya düzgün prompt girmemiz gerekiyor. Adamlar da şunu düşünmüşler, yapmışlar. Bir patern olarak. Bunu niye açtım ya? Bir dakika. Bunu niye açtım? Burada örneği var mı acaba? Yok. Ben direkt konuşayım ya. Burada örnek var mı düzgün? Ya da şu şöyle dursun, konuşayım bunun üstüne. Show all diyeyim. Yok, bunlar değil de şöyle dursun. Şimdi bizim AI ile iletişim kurmak için bir tane yöntemimiz var. O da metin bazlı, yani prompt yazmak. Başka bir input'u yok bu fonksiyonun. Dönüş de tek bir şey. Text dönüyor geriye. Yani biz metin veriyoruz. Yani bir fonksiyon var. Metin giriyor, metin çıkıyor. Böyle düşünelim. Çok gerizekalıca düşünelim hikayeyi. Şimdi ben bu adama öyle bir prompt girmem lazım ki adamın bana döndüğü cevabı da alıp aynı kalitede, aynı katılıkta kullanabilmem lazım onu. Şunu yapıyoruz biz. Biz işte JSON render örneğinden gidelim. JSON render'da bir tane şema tanımlıyoruz. Diyoruz ki benim katalog adında bir şemam var. Buradaki örneğe bakalım. Komponentini veriyoruz. Buradaki komponent şu demek. Biz diyelim ki Shadcyan kullanıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam. Shadcyan kullanabiliriz. Başka bir şey kullanabiliriz. Hiçbir şey kullanmayabiliriz. Kendimiz bir komponent implement edip verebiliriz. Bu şemanın komponenti Shadcyan'dir. Property'leri şunlardır. Title'mış, description'mış. İşte Zod'la beraber bir şey ekliyoruz buna. Validasyon, string'miş türü. İşte null olabilirmiş, required olabilir, numeric olabilir falan filan diye biz bu şekilde bir
şema tanımlıyoruz. Tabi burada bir sürü daha detay var. Onlara şimdilik girmeyeyim. Alıyor bunu library, bu şemayı. Biz E'ye diyoruz ki kardeşim diyoruz bana bir tane şöyle düşünelim. Burada bir sürü komponent girdiğimizi düşünelim, tanımladık şema olarak. Verdik şeye JSON render kütüphanesine. Bu da bu şemayı alıp bunun bir prompt notasyonu var. Bunu bir prompt haline getiriyor. Kocaman bir prompt düşünelim. Tamam mı? Dediğim gibi merak eden olursa, bu konuya ilgi duyan olursa bunların detayına da incik cincik eder bakarız. Bunu bir prompt haline getiriyor. Diyor ki kardeşim AI'ya şunu diyor kabaca. Benim şöyle bir kural setim var. Şemam şuna benziyor. Şimdi senden bu vatandaş e-ticaret sitesi istiyor. Bir blog istiyor. Bir UI istiyor. Ne olduğu önemli değil. Sen geri cevap verirken de bu şemaya uygun. Çünkü bu adam benden bir title istiyor. Description istiyor. Bir JSON cevabı dönmeni bekliyorum senden diyor. AI de alıyor bu benim dediğimi. Burada belirtmiş olduğum kurallar çerçevesinde geriye bir cevap dönüyor ve bu cevap da JSON. Dolayısıyla dönen cevap da JSON'da ben frontend tarafında yani JSON render tarafında şeyi biliyorum. Burada bir kart komponenti var. İşte title'ı şu olacakmış, description'ı bu olacakmış, işte eventleri şöyle olacakmış. Her şey böyle çok belli bir şekilde tanım olarak bana geliyor. Aynen aslında şu JSON gibi geliyor. Bu bir AI response olarak düşünülebilir. Böyle olunca da ne oluyor? Ben bunu alıyorum, ekrana koyuyorum ve AI bana bir şey oluşturmuş oluyor. UI oluşturmuş oluyor. Buraya sen harita ekle, Türk Hava Yolları'nın bilmem ne komponentini yap koy. Haber atmış işte bir haber sitesinden bilmem neye al koy işte. Hava durumunu koy. Zaten tam bu noktada ben bazen şey yapıyorum. Neyse girmeyeyim oraya şimdi, yine ayarlarım bozuluyor. Bir şeymiş gibi sunuluyor. Neyse burayı keserim. Dolayısıyla siz komponentlerinizi hazırlıyorsunuz. AI ilgili şey denk getirdiği zaman komponenti ekranda da mis gibi bir tasarım render ediyorsunuz. Ve günün sonunda şuna geliyor iş. Çok uzattım. Biz şu anda ChatGPT ile konuşurken altta bir prompt box'ımız var. Yazıyoruz. Bize metin geliyor. Yazıyoruz. Bize kod geliyor sadece render edilmiş. Yavaş yavaş farklı şeyleri render etmeye başladılar. İşte bu mekanizma arkadaşlar böyle çalışıyor. Dolayısıyla yarın OpenAI ki %1 milyon yapacaktır bunu. Biz ondan hava durumu şeyini sorduğumuz zaman, hatta soralım ya. Hiç hava durumu sormadım mesela. Şöyle bugün Trabzon'da hava nasıl desem mesela, bana nasıl cevap verecek bu? Bak search yapıyor metin. Bak araya render etti. Bak bunu bilmiyorum mesela, bu tarz kullanmadığım için. Tam olarak bunu kastediyorum arkadaşlar. Tabii bunlar yöntem olarak bunu yapmışlar mıdır? Nasıl yapmışlardır kısmını bilmiyorum. Ama aslında elde edeceğimiz UI bu şekilde. Başka ne sorabiliriz? Dünya Kupası'ndaki son durumu grafik olarak versene. Mesela verebilir mi bunu? Nasıl verecek ya da? Vay aslanım. Tamam, yavaş yavaş demek ki geliyor. Bu resim değil mi? Yok. Bildiğim bunu render etti buraya. Orası iframe gibi çalışıyor. Bunu gitti bir yerden aldı la sanki bu. Şunu tıklanmıyor. Bug'lar var. Bunu buraya iframe gibi koydu. Bu da mı iframe gibi? Tabii iframe diyorum ama tam olarak öyle bir şey mi bilmiyorum. Ama özetle bu tip şeyleri yani metin bazlıdan, yani metinden interaktif UI'ye geçme meselesini, bak bunlar tıklanıyordur. Tabii küçülüyor, büyüyor. Tabii biraz yeni bunları öğreniyoruz. Hem biz hem onlar. Yani bunlar şu anda çok deneysel hikayeler muhtemelen. Velhasıl etkileşime geçebiliyoruz. Kahvemden içeyim. Dolayısıyla böyle yaptığımız zaman ilk anlattığım yöntemden farklı olarak çok daha nasıl söyleyeyim strict diyeceğim, sağlam işler yapabiliyoruz. AI'ın halüsinasyon görmesini engelleyebiliyoruz. Çünkü ben uğraştığım dönemde şimdi bir şey diyorsun ona, diyorsun ki bana şöyle bir UI lazım. Herif sana kod vermiyor, bambaşka hikayeler anlatıyor. Dolayısıyla bu tip şeylerin de önüne geçebiliyoruz problemlerin.
Dolayısıyla burada bir frontend bağlamında bir paradigma değişikliği olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle yapay zeka tarafında. Tabi burada nasıl söyleyeyim, işte biz geleneksel web sayfalarında yaratıcılığın ön planda olduğu, hiçbir sayfanın hiçbir sayfaya benzemediği, benzememenin bir artı olduğu dönemden bu tarafa evrildik. Şu anda biliyorsunuz işte bir Şatsiyen çılgınlığı var, bir Tailwind çılgınlığı var bizim dünyamızda. Neredeyse bütün her şey aynı, sadece fontlar değişiyor, renkler değişiyor, ufak tefek değişiklikler oluyor. Onun dışında temel komponentler aynı. Zaten tıkladığınız andaki histen bile bunu şey yapabiliyorsunuz. O çıkarımı yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla işin yaratıcılık tarafı nasıl olacak ya da nasıl olmayacak o tarafını bilmiyorum ama AI kullanarak frontend ya da işte ne derler, kullanıcı arayüzlerini bu şekilde geliştirmek çok mümkün. Tabii bunu ben web olarak anlatmışım gibi belki algılandı ama burada bir iOS uygulaması, işte Android uygulaması, ne bileyim bir saat uygulaması falan gibi de bunu düşünebilirsiniz. Yani sizin hazırsa kitleriniz, UI kitleriniz ya da design sistemleriniz, neyse onun adı, AI kullanarak çok basit bir şeyle, çok da basit değil aslında da bu anlattığım bu kadar ama bu kadar da basit olmayabilir. Bir yöntemle güzel işler çıkartılabilir. Onu söyleyeyim. Biraz dağınık oldu muhtemelen ama idare edin. Umarım faydalı olmuştur. Bu konuyla ilgili fikirlerinizi ben de merak ediyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Eğer böyle şeyler yapmış olanlar varsa da paylaşırsa sevinirim. Zor işler, dediğim gibi çok incik cincik detay olan işler. Kabası evet çok kolay ama detaya indiğinizde inanılmaz teknik sıkıntılar, dertler barındıran işler. Mesela bunu söylerken bile aklıma şey geldi. Normalde AI stream ediyor biliyorsunuz datayı bize. Dolayısıyla o komponentleri ekrana stream ediliyormuş gibi ya da stream edilirken göstermek bile başlı başına bir problem. İşte çeşitli kütüphaneler bunları çözüyor. Kanala abone olup yorum yaparsanız sevinirim. 3 tane kamerayla çektim. Eğer üşenmezsem montaj yaparken böyle değişik bir montaj yapabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.